Merhaba dostlar. Evet, Şubat ayının son akşamında sizlerle yeniden birlikteyim. Evet, hayatımızın en uzun, en zor Şubat ayını bu gece nihayet bitiriyoruz. Ve yarın 1 Mart 2023 Çarşamba. Evet, yarından bahsedeceğim bu yayında arkadaşlar. Yarın gün içinde nasıl açılar var? Hangi saatler bizim için daha olumlu olabilir? Ve tabii ki gündemimiz her zaman olduğu gibi, son günlerde olduğu gibi depremler, artçılar sürüyor. Bugün de bayağı bir güçlü artçılar, sarsıntılar yaşadık. Çoğu da 4 şiddetin üzerindeydi. Şimdi hem bugünden bahsedeceğim, bir de şimdi bu artçıları güçlendirebilecek birkaç gün var önümüzde. Özellikle hafta sonu. Cuma akşamından sonra cumartesi, pazar. Biliyorsunuz 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem 15 derece Aslan Burcu'nda yaşadığımız Dolunay'la birlikte bu felaketi başımıza getirmişti. Ve şimdi o süreci tam dolduran bir ayı tamamlayan bir sürece ilerliyoruz. Ve Cuma akşamından itibaren, bu arada Cuma akşamı saat 18.15'te Ay Aslan Burcu'na geçecek. Hafta sonu boyunca da Aslan Burcu'nda ilerleyecek. Biz ne yapacağız? Burada önemli olacağız. Asla 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 sakın izleyen arkadaşlar yıkılmak üzere olan evlerin yakınlarından bile geçmeyin lütfen. Çünkü biliyorsunuz bu hafta içinde yaşadığımız depremde kaybettiğimiz 2 vatandaşımızın bir tanesi sanırım oradan geçerken yıkılan enkazın altında kaldı. Allah rahmet eylesin, yakınlarına Allah sabır versin. Bunlar için, bunları bir daha yaşamamak için bunlara dikkat edelim. Ve arkadaşlar, evet, bugün artık 1 Mart'a giriyoruz. Gökyüzünü anlatacağım önce. Saatlerimizi de vereceğim. Ondan sonra da önümüzdeki bu süreçten bahsedeceğim. Dolunay'a gidiyoruz. Uranüsyen bir dolunay. Güzel şeyler de oluyor bu arada. Jüpiter, Venüs şu an yan yanalar, kavuşumdalar. Çok da şanslı bir zaman dilimi de aynı zamanda. Tabii bunlar kişisel olarak bazılarımıza çok şanslı gelebilir. Bütün bunlardan bahsedeceğim şimdi sizlere. Evet, bugün Ay İkizler Burcu'ndaydı ve bu gece sabaha karşı 03 sıralarında artık İkizler Burcu'ndan ayrılacak ve sabah 04'te 1 saat kadar boşlukta kalacak, 3 ve 4 arasında. Sonra Yengeç Burcu'na geçecek ve Cuma akşamı saat 18-15'e kadar da Ay Yengeç Burcu'nda ilerleyecek. Şimdi Yengeç Burcu'nda olduğunda Ay, biliyorsunuz Türkiye'nin Yengeç yükseleni. Ay bizim ülkemizin yükselen sınırından geçecek. Ve dolayısıyla da yine halk, yani bizler, bizim gündemimiz, bizim ihtiyaçlarımız, bizim sesimiz, bizim duygularımız, bizim düşüncelerimiz burada ön planda olacak. Tabii ki hükümet, devlet, yetkililer ve dün de konuşmuştuk ya, hani bugün bir takım açıklamalar bekliyorum demiştim hatta. Bugün biliyorsunuz depremde zarar görmüş, hayatını kaybetmiş, Allah rahmet eylesin hepsine, dostlarımız için de bir takım yardımların şekli değişti, miktarlar değişti, bir takım açıklamalar duyduk. Şimdi bunlarla birlikte bunlar biraz daha büyüyecek tabii ki, biraz daha hız kazanacak, ama onun yanı sıra Yengeç burcunda Ay olduğunda duygularımız ve düşüncelerimiz bir anda değişebilir. Bizim kendi özel hayatlarımız için söylüyorum bunu. Biliyorsunuz ev, aile, barınma, korunma, yuva, aidiyet duygusu gibi duygular ve hisler içinde olacağız. Yani güven duygusu burada çok ön plana çıkacak. Daha çok güvende olma isteği içinde olacağız. Zaten gündemimizde de olası depremler var biliyorsunuz. Yani birçok ilimizde, başta İstanbul olmak üzere, Adana'da özellikle, mesela işte bir sürü ilimiz var Anadolu bölgesinde de. Tabi buralarda kaygı içinde yaşayan tüm dostlarımız belki biraz daha güven arayacaklar. Şartlarını düzeltmek için birbirimizle olan bağlarımızı daha çok güçlendirebiliriz bu arada. Hani halk olarak. Ama Satürn, Merkür yan yana gidiyor. Şimdi burada blokajlar gelir diye söylüyorum. Bu hafta sonu burası çok güçlü çalışacak bakın. Bugün, yarın bazı engel olabilir. Manipüle durumlarda olabiliriz. Aile içinde de bunu yaşayabiliriz bu arada. Hani kişisel doğum haritalarınızda da Satürn'ün son derecelerinde, mesela Kova burcunda ya, eğer Kova'da veya diğer sabit grup burçlarda da mesela varsa eğer
yerleşimleriniz. Bunları bireysel olarak da ailevi konularda yaşayabiliriz. Ama gün içinde çok zor açılar yok bugün. Hatta çok da fazla temel açı yok aslına bakarsanız. Onları da söyleyeceğim şimdi. Yani dolayısıyla biraz da aile, ev içindeki yaşantımız, toprakla, emlakla ilgili konular, taşınma ile ilgili konular, ki taşınmalar da daha çok, hani depremde zarar görmemiş de olsak şu anda hepimizde bu kaygı var ya, ev arayışı, daha güvenli yerlere taşınma, belki başka şehirlere gitme gibi düşünce ve duygular içinde de olacak birçoğumuz. Yani bir göç var aslına bakarsanız. Yıllardır böyle büyük göçler yaşanıyor ülkemizde. Şimdi gelen göçmenler mesela bir kısmı tekrar ülkelerine dönüyorlar. Ama bizim kendi vatandaşlarımız içinde de böyle göçler, daha büyük göçler hatta söz konusu olma ihtimali çok yüksek. Çünkü Mart ayı bunları çok daha fazla gündemimize getirecek bir ay olacak. Şimdi bugünün açılarına bakalım. Neler var? Öncelikle ay son açısını 04.39'da yaparak hemen Yengeç Burcu'na geçecek ve gün boyu artık Yengeç Burcu'nda. Bu arada suyla ilgili, beslenme ile ilgili annemiz, babalarımız, hani ebeveynler, sevdiğimiz insanlar, onların da ihtiyaçları olabilir. Onlarla da ilgili gündemlerimiz oluşacak. Şimdi temel açı sadece bir tane arkadaşlar bugün. O da saat 16, 19, 17, 19'da. Ay düğümlere güzel bir açısı var. Sekstil 60 derecelik, biraz daha yan destek. Kendi elini uzatırsan karşıdan bir el gelir gibi düşünürseniz eğer, böyle bir destekli açı var. Ayrıca kadersel bir açıdır. Beklenmedik şekilde bazı tesadüfi durumlar olma ihtimali var. Bunlar her alanda olabilir bu arada. Ay Yengeç Burcu'nda olduğuna göre biraz daha aile bağları ile ilgili, sanki hani kardeşler olabilir, sevdiğimiz, ailemizin içinde kan bağımız olan insanlar da olabilir. Onlarla da bazı gelişmeler yaşayabiliriz. Başka açı yok. Tüm günün temel açısı bu. Tabii yayını sonuna kadar izlemek istemeyen arkadaşlar için, ki bence izleyin. Ben 1 Mart çarşamba gününün şanslı saatlerini de söylüyorum şimdi ve sonra yayınıma devam edeceğim. Önemli bir yayın olacak. Evet, bugünün şanslı saati arkadaşlar 13.09-14.09 arasında öğle saatlerine denk geliyor. Şanslı da bir gün bakın. Gerçekten yarın da bu arada 1 Mart, 2 Mart, hani Venüs'ün Jüpiter'le ilerlediği şanslı saat. Bu saati de değerlendirebilirsiniz. Evet, çok ne şansı, ne kadar berbat durumlar yaşıyoruz diyorsunuz biliyorum, ama bireysel olarak bazılarımız için bunlar fırsat olabilir. O yüzden değerlendirmenizi öneririm. Diğer saatime bakıyorum. 14.54-20.57 arasında. Bakın bu saat bir aile içi toplantısı, bir ebeveyn toplantısı veya onların hayatlarını ilgilendiren konularda bir takım görüşmeler falan yapmak için değerlendirilebilecek güzel bir saat. Ayrıca Ay ve Güneş'in şu an tam uyumlu bir açısındayız. Yani evre olarak ayın evresi bizim en sevdiğimiz olumlu evrelerde. Ay şu anda biliyorsunuz hani dolunaya doğru gidiyor artık. Tam böyle büyürken birbirlerine uyumlu açı yapıyorlar. Yani bazı konularda el sıkışmak. Mesela gayrimenkulle ilgili konular olabilir bunlar. Aileyi ilgilendiren alanlarda olabilir. Taşınmalarla ilgili olabilir. Belki de iş değiştireceksin, şehir değiştireceksin. Böyle alanlarda bazı anlaşmalar yapılabilir. Hele bu saat bence 19.54-20.57 arası güzel. Diğer saatimiz gece 03.15-04.18 aralığına geliyor. Gece saatlerinde. Bu saatte de aslında gece saatleri için uyumlu, olumlu olabilir. Sevgili dostlar, evet, gün genelinde yengeç temaları döneceği için de dediğim gibi duygu ve düşüncelerimize çok daha hassas olabiliriz. Biraz daha fevri de olabiliriz zaman zaman. Bunu da söylemek istiyorum ve bugün bazı düşüncelerimiz, fikirlerimiz değişebilir bazılarımızın. Onu da tekrar hatırlatmak istiyorum. Şimdi gelelim Cuma akşamı saat 18.15'te Ay Aslan Burcu'na geçecek. Ve pazar günü, evet, pazar günü boyunca da, yine pazar günü akşamına kadar da hafta sonu boyunca Aslan Burcu'nda ne yapacak? Tabii ki yaşadığımız Dolunay derecesinden geçecek. Biliyorsunuz 16 Şubat'ta yaşadığımız 16 derece Aslan Burcu'ndaki Dolunay'ın derecesinden geçecek. Şimdi Uranüs'e kare yapacak, Satürn'e kare yapacak.
Ve Satürn'e son karesi olacak arkadaşlar. Çünkü Satürn 7 Mart günü hemen Başak Dolunay'ı 16 derece, bu arada Başak Burcu'nda bir dolunay yaşayacağız. Satürn Dolunay'dan 1 saat sonra Balık burcuna geçecek. Yani Satürn dolunay esnasında tam 29 derece 59 saniye Kova burcunda. Bu hiç de öyle kolay bir derece değildir. Satürn giderken, yani terk ederken bir burcu önemli dinamikleri hayata geçirebilir. Bazen kişisel bazda bahsettiğimde duymuşsunuzdur, hani halk arasında denir ya, Satürn giderken bir ödül bırakırmış. Şimdi bizim ülkemiz için çok kötü bir ödül bıraktı. Neden? Çünkü burada sorumsuzluk vardı. Satürn'ün olduğu yerde eğer bir problem, bir bela, bir şey, bir musibet varsa orada bir ihmal vardır genellikle. Tabii ki bu afet, bu doğanın bir kanunu yani, ama bu kadar fazla kayıp yaşamamız tabii ki insanların suçu. Çünkü orada yeteri kadar yüzyıllardır yaşanan topraklarda hala başa sarmış, önlemler alınmamış. Böyle düşün. Türkiye bu yüzden böyle bir sert sınavdan geçiyor ve insanlar bunu canlarıyla ödemek zorunda değildi tabii ki. Bu çok acı bir şey. Şimdi diğer yandan baktığımızda, evet, bu hafta sonuna tekrar geri dönüyorum. İşte buraları kareleyecek bir hafta sonu. Cuma akşamı arkadaşlar 15, 18, 18-15'ten itibaren bu gibi dinamikleri dikkatlice takip etmemiz gerekiyor. Tehlikeli olan yerler arkadaşlar, yıkılmak üzere olan evlerin yanından bile geçmemenizi tavsiye ediyorum. Hani yakınından geçiyorsun. Zaten böyle yakın binalar, insanların çoğu da o yüzden hayatını kaybetti. Birbirinin üstüne düşüyor, enkaz altında. Yani evin içinde olmasan bile yine hayatın tehlikede. Onun yanı sıra tabii ilişkilere, patlamalara, Aslan Burcu çünkü ateşle de ilgili. Jüpiter zaten Venüs'te yan yana. Evet, fırsatlar getirir ama olayları da büyütme potansiyeli var. Bu etkileri de böyle yaşayabilir. Şimdi ben bunları söyledim, tabii açıları da söyleyeceğim sizlere. Mesela Cuma gününden bahsedeyim. Saat 16:22. Ay tam Plüton'un karşısından geçiyor arkadaşlar. Ve saat 19:47 Venüs Şiron'la kavuşuyor. Bu şifa veren bir açıdır ama şimdi cumartesi gününe baktığımızda evet güzel açılar da var. Bakın. Fakat sabaha karşı yine ayın karelediği bir şey var. Düğüm var. Kare alan başka bir açı yok bugün. Pazar günü Güneş Uranüs karesi hemen cumartesi gecesi pazara girmeden, yani 5'ine girmeden aktifleşiyor. Tabii ki Satürn de karesi de burada çalışıyor olacak dolayısıyla. Bu da bizim için çok da böyle kolay olmayabilir. Yani bir şey olmayabilir ama hani olur derim, olmaz. Hani böyle hep çelişki yaşıyoruz ama olabilme ihtimali de var. Depremciler, deprem uzmanları, yer bilimciler daha iyi bilirler ama hani gökyüzü burada ciddi bir sıkıştırma getiriyor açıkçası. Bunu tekrar hatırlatmak istedim. Ve onun yanı sıra mesela şöyle başka ne olur? Bu arada pardon, Satürn Ay Aslan'da Satürn'ün karşısından geçecek. Kare yapacak dedim biraz önce, özür dilerim. Yani bu da 180 derecelik ki bizim de en zorlanan açılardan bir tanesi. Onu hatırlatmak istiyorum. Sevgili dostlar. Ve şöyle, bunlardan aslında aylık yorumlarda ben sıkça bahsettim ama ben yine de Dolunay'dan da 7 Mart günü yaşayacağımız 16 derece Başak Burcu'ndaki Dolunay'dan da size özetle bahsetmek istiyorum. İzleyen arkadaşlar izlesinler. Kime iyi gelecek, kime iyi gelmeyecek. Kim daha dikkatli olmalı, onlardan da birazcık bahsedeyim ben burada. Şimdi 16 derece Başak Burcu'nda bir Dolunay. Tam Uranüs'e seksili yapıyor bu arada. Güneş'le karşıt. İşte Merkür'le birleşen bir şey var. Güneş var yakın derecelerde daha doğrusu. Üçüncü evin girişinde. Şimdi yine işin içinde Uranüs var. Tabii Satürn'e bakıyoruz. Satürn son derecede. Özellikle kritik pozisyonlar getirir. Biraz hani sağlıkla, günlük hayatla, işle, mekanlarla, biraz daha teknik konularla ilgili olabilir. Biraz daha dijital konular yine burada ön planda olabilir. Sulardan, sıvılardan gelebilecek özellikle bazı zorlayıcı konular ki hemen Dolunay'ın ardından
Ay Mars'ı kareleyecek. Zaten dolunay esnasında Mars Neptün'ü kareliyor arkadaşlar. Zaten Mars Neptün karesi başlı başına zorlayıcı bir açılış. Şimdi dolunay esnasında etkili. Ama dolunaydan sonraki günler Mart'ın ilk 10 gününe doğru, ikinci 10 gününe doğru pardon yaklaşırken bu biraz daha güçlenecek, biraz daha çarpıcı sonuçlar getirebilir. Bunlar ne olabilir? İkizler Burcu'nda Mars, iletişimle ilgili konularda, denizlerle ilgili konularda, tarımla ilgili, beslenmeyle ilgili olma ihtimali çok yüksek. Dikkatli olunması gerekiyor. Zaten aynı gün hemen Dolunay'dan 1 saat sonra Satürn artık 2,5 yıllık bu devrini kapatıyor ve Balık Burcu'na geçiyor. Biliyorsunuz 2026'nın Şubat'ın 15'ine kadar da 15 Şubat 2026'ya kadar aynen öyle Balık Burcu'nda seyahat edecek. Şimdi bu dolunaydan bakın özellikle toprak grubu burçlar bence güzel etkiler alacaklar. Çok sürprizli bir dolunay geliyor bu arada. Gerçekten beklenmeyeni bekle dedikleri. Çünkü Uranüs'le tam bir kontak içerisinde. Olumlu açıda bu arada. Güzel haberler alabiliriz birçoğumuz. Ama ülkemiz için çok da şahane diyemeyeceğim ama hani genel olarak baktığımda mesela Başaklar, Oğlaklar, Boğalar sizler için ki daha çok 15-16 dereceler beklenmedik iş fırsatları, beklenmedik finansal konularda şanslar getirebilir. İlişkilere yönelik çalışabilir ama daha çok iş koşulları, taşınma, yeni iş yerinde terfi veya mevcut işinden yeni bir yerde bir göreve başlamak gibi güzel gelişmeleri getirebilir yaşantınıza. Toprak grubu burçlar için bu güzel. Başka mesela su grubu burçlar yine burada bence güzel etki alacaklar. İşte akrepler, yengeçler. Çünkü güneş su grubu burçta ve dolayısıyla da sizleri hayatlarınızı biraz daha forma sokmak diyelim. Daha sağlıklı, duygusal anlamda da biraz daha sağlıklı gelişmeler getirebilir. En çok kimi zorlar derseniz tabii ki balıkları tam Başak aksında tabii balık Başak. İkizler Yay yine en zorlanabilecek burç grupları olabilirler. Eğer 16 derecelerde varsa işte ikizler Yay hattında özellikle tabii ki Başak ve Balık da buna dahil ama Başakların durumu çok enteresan. Bir yandan çok güzel etkiler alıyorlar. Çok önemli parlamalar getirebilir bu. Tabii kendi doğum haritalarında Merkürleri neredeyse işte Başak Burcu'nun 16 derecesinde bir yerleşim var mı? Oralara bakmak gerekiyor. Ama diğer yandan bence sürprizde. Şimdi bence zor etki alabilecek ikizler ve yay hattı. Dolayısıyla biraz sağlığınıza dikkat edin. Özellikle siz sevgili ikizler yaylar. Yayları yine biraz Koç burcundaki Venüs Jüpiter koruyor. İkizler burada sanki biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü Merkür kareliyor, Güneş kareliyor. Daha çok çalışma koşulları olabilir. Sosyal platformlarda arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz de olabilir. Bir tık daha böyle sakin olun. Biraz arkadaşlar arasında elemeler falan da olma ihtimali var bu arada. Evet, diğer etki alan burç mesela yükselende bir aslan var. Şimdi aslan burcu yükseliyor. Tam karşısında 10 derece bu arada. Kova var. Ve diğer sabit grup burçlar kimler? Akreplerle tabii ki boğa burçları yine bu aksta etki alıyor. Demek ki biraz daha bizim popüler isim yapmış önemli kişilerle birlikte bizim için önem taşıyan böyle herkesin bildiği konular ortaya çıkabilir. Mesela hayatında önemli bir gelişme olur. Yakınların, sevdiklerin, çevren bilir. Bunun gibi. Veya daha popüler bir örnek sanatçılar, tanınmış insanlar. Onların hayatları, onlarla ilgili konular popüler olabilir bir anda. Yani böyle etkileri var. Fakat gerçekten kriz yönetimi burada çok önemli olacak yine. Çünkü Mars, Neptün kareli, işte Uranüs'ten gelen bir etki var. Oldukça sert bir dolunay sevgili dostlar. Başak Burcu sağlıkla ilgili çok önemli konuları işaret eder. Daha çok iş hayatını, çalışanları, sağlık sektörünü, belki de Dünya Sağlık Merkezi ile de ilgili konular da gündeme gelebilir. Onlar örgütüyle ilgili pardon.
Dolayısıyla gerçekten çok enteresan, suyla ilgili, tarımla ilgili ve tabi depremde biliyorsunuz yerler kaydı. Tarımla uğraşan insanların da bağları, bahçeleri, tarlaları birbirine karıştı biliyorsunuz. Kaydı, o onunkine geçmiş, kiminki buna geçmiş gibi ben ekranlarda izledim. Mesela buralarla ilgili yani bireysel anlamda böyle konular da sorun olabilir. Gibi gibi arkadaşlar, çok gerçekten enteresan bir dolunaya doğru gidiyoruz. Kolay olmayacak gibi gözüküyor. Evet, diğer yandan baktığımızda burada söylemediğim burç kalmadı. Ha pardon, şurada terazilerle ilgili, ama teraziler Jüpiter'in, Venüs'ün güzel etkilerini alıyorlar. Tam karşısından geçiyor. Dün de söylemiştim, rehavete kapılmayın sevgili teraziler. Önemli fırsatlar gelebilir ve bu fırsatları eğer rehavete takılırsanız, kapılırsanız kaçırırsınız. Boğalara da aynı şeyi söyledim, koçlara da aynı şeyi söyledim. Tekrar ediyorum. Çok şanslı bir iki gün yaşayacağız. Yani 1 Mart, 2 Mart ve bunları değerlendirmek lazım. Bunun için de hareket, eylem halinde olun lütfen diyorum. Ve başka ne söyleyecektim arkadaşlar sizlere? Evet, 7 Mart'ta Başak Burcu'nda Dolunay. Ve aynı gün yine bu arada Merkür artık zaten Balık Burcu'nda seyahat ediyor olacak. 21 Mart'ta da yine 0 derece Koç burcunda yeni ayımız var. Gerçekten 0 derece 29 derece hep gündem böyle gidiyor bakın. Şimdi 21 Mart'ta 0 derece Koç burcunda yeni ay. 0 derece Koç demek her şeyin başlangıç noktası demektir. Her şey yeniden başlamak demektir. Ve 20 Nisan'da da 29 derecede bu sefer bir yeni ay ve güneş tutulması yaşayacağız. Yani başlangıç ve son dereceler hep güçlü çalışır. Bu en çok bizim ülkemizi ilgilendirecek ama tüm dünyayı da ilgilendiren önemli bazı döngüleri başlatacak. Özellikle 20 Nisan'daki güneş tutulması çok önemli görüyorum ama 20 Mart'ta bakın çok önemli bir zaman dilimi. Ben buradan şimdiden onu da söylemek istiyorum. 20 Mart'a da çok dikkat çekmek istiyorum. Ve bir tane daha tarihim var arkadaşlar. Mart ayı içerisinde dikkat edilmesi gereken 16-18 Mart arası. Çok riskli gördüğüm tarihler. Biraz dikkat etmek gerekiyor. Ve tabi ayın en büyük, yani Mart ayının en önemli transiti de 24 Mart'ta Plüto Kova burcuna geçiyor ve 12 Haziran'a kadar Kova burcunda seyahatini sürdürecek. Dolayısıyla da bizim için zaten tüm dünya için diyelim çok başka zamanlar yaşayacağız. Yani uzaya doğru evrileceğiz. Geleceğe doğru daha büyük hızlı adımlarla ilerleyeceğiz. Teknolojiyle ilgili, astrolojiyle ilgili, bilim özellikle insanlar daha fazla akla, bilime, ilme daha çok değer verecekler. Vereceğiz hepimiz. Umarım Plüton'un Kova seyahatiyle, tabii ki bunlar kolay olmayacak. Çok zor şartlarda olacaktır. Ama dünya eski dünya olmayacak ve biz de eski biz olmayacağız. Ne Türkiye eski Türkiye olacak ne de dünyada başka ülkelerde başka olacak sevgili dostlar. Öyle bir enteresan gerçekten. Böyle bir zamanda yaşıyoruz. Bakalım hayat bize daha neler neler gösterecek diyorum. Evet, korkmayın. Biz hepimiz birlikteyiz. Ne olacaksa hepimize olacak. Böyle düşün. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Yalnız değiliz. Dolayısıyla da hayatı da yaşamaya devam edin dostlar. Evet, yarın yine görüşmek üzere. Lütfen yayını beğenmeyi, paylaşmayı, eğer abone değilseniz de abone olmayı unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın.